Kanat aleminden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün portfolyo videosu inceleyeceğiz. Kendim için yapmış olduğum portfolyoyu bakacağız. Hazırsanız bu şekilde portfolyom elimde. Biz tabii dijital halini göstereceğiz. Buradan bir abone olup bir yorum yazmayı unutmayın. Portfolyo videosuna hazırsanız başlayalım. Evet, portfolyoya bakmaya başladım. Burada silüet bir resmin üstünde portfolyo yazısını görüyoruz. Osman Kaan Bayram. Bence hoş durduğunu düşünüyorum. Ve burada kendimle ilgili bir bilgiler kısmı yaptım. Bilgiler kısmında kendimden bahsetmek yerine, fazla samimiyet kurmak yerine böyle daha mesafeli bir yaklaşım tercih ettim. Eğitim durumumdan bahsettim kısaca ve bildiğim programlar, Adobe Photoshop, işte Procreate, bildiğim şeylere çubuklar koydum. Bence hoş bir tasarım olarak durdu burası da. Öyle söyleyeyim. Burada illüstrasyon başlığı yaptım yine resimle bulanıklaştırıp. Burada dijital çizimlerim var benim. Tasarlayıp çizdiğim bu iki çizimi gerçekten çok seviyorum. Burada yine Quentin Tarantino, Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio çizimi var. Benim en sevdiğim çizimlerden bir tanesi dijitalde yaptığım. Burada yine Wednesday tasarımı ve Kaptan Amerika için tasarladığım bir poster var. Bunu da dijital çizime koydum. Poster kısmına koymadım. Burada bir tasarladığım para çizimi var. Gerçekten bu para çizimini seviyorum. Detayları, incelikleri beni uğraştıran ama bir kadar da hoşuma giden bir resimdi. Burada bir Beatles'ın bir tasarım çizimini görüyoruz arkadaşlar. Bu daha uzun bir resim ama biraz daha kare yaptık. Burada benim en sevdiğim kısım var. Geleneksel malzeme ile çizim kısmı. Gerçekten ben kuru boya marker kullanırken çok mutlu oluyorum. Ve buraya da Bruce Lee ve George Clooney resmini koydum. Burada Jack Nicholson ve Dwayne Johnson çizimini görüyoruz. Bunlar benim kuru boya yaptığım resimler. Birçoğunuz dijital zannetse de öyle kullanmayı seviyorum. Burada yine Johnny Depp ve Jackie Chan portresini görüyoruz. Burada da gerçekten kuru boya ve marker benim için ayrı bir alan. Gerçekten kullanmadan o kadar keyif alıyorum ki öyle söyleyeyim size. Burada yine Christian Bale ve Robert De Niro'nun portresini görüyoruz. Bunlarda da keyif aldığımı söyleyebilirim. Burada da Johnny Depp ve Robert Downey Jr.'ı görüyoruz. İllüstrasyon kısmında 5 dijital ve 5 geleneksel sayfa olmak üzere ayırdım. Evet, poster tasarım çizimine geliyoruz. Burada yine öyle bir başlık bizi karşılıyor. Burada tasarladığım iki posteri görüyoruz. Biri Dolunay Katilleri, biri ise Doom filmi için tasarlamış olduğum afiş. Bu afişleri şöyle seviyorum. Gerçekten filmin bir parçasıymış gibi hissettiriyor size. Ve afiş tasarlamak gerçekten mutlu olduğum bir alan. Öyle söyleyeyim size. Bu şekilde göstereyim. Ve devamında ise Beter Böcek 2 ve Fantastic 4 ilk adımlar filmi için tasarladığım afişler geliyor. Bu iki afişte de gerçekten deliler gibi eğlendim. Öyle söyleyeyim size. Afiş tasarlamanın kendisi eğlenceli. Burada da Gladiator filmi için tasarladığım bir afiş ve Mumya için tasarladığım bir afiş var. Mumya için tasarladığım afişte şöyle bir şey var. Ben bunu final ödev olarak da verdim. Aynı şekilde Küçük Askerler ve Matilda filmini de final ödev olarak verdim. Poster tasarım kısmı vardı. Tasarlayıp final ödevinde verdim. Burada konsept art başlığı var. İlk resimde bizi Karaşan karşılıyor. Türk mitolojisindeki karakter. İkinci çizimde ise bir VR konsepti için yapmış olduğum tasarımlar var. Bunlar da o tasarımların devamı. Konsept art olarak kullandığım. Bunlar da tatlı işlerdi. Çizgi roman çizimlerime gelince ben bir proje için bir çizgi roman yaptım. Şöyle söyleyeyim, bu çizgi roman da keyifli bir işti. Yine burada zaten aynı başlığı kullanmışım. Burada türkü seti yapmıştım. Bize 6 tane bölgelere göre türküler verildi ve ben buna bir yaz uğraştım. Ve bu şekilde realistik kitaplar çıktı. Şöyle söyleyeyim, realistliğin çizgilerle buluştuğu güzel hikayeler çıktı. Bölge bölge, yöresel yöresel. Siz daha bunu görmediniz tam herhalde. Göstermedim çünkü tam. İşte Sarıgelin, Divane Aşık gibi çeşitli türkülerin olduğu ama kendince stilimize uyarladığım ve gerçekten padeleman mantığını tam olarak çözdüğüm bir yılda ve tatlı işler olduğunu düşünüyorum. Çocuk kitabı çizimlerinde ise bunu biliyorsunuzdur bilmiyorum ama bu kitabın ödülünü daha geçen aldım. Bu proje içinde bu kitap çıktı bu arada. O proje için yapmış olduğum çizimleri görüyoruz burada. Çocuk kitabı için yapmış olduğum kolay ama tatlı bir işti. Grafik tasarım. Ben biliyorsunuz ben grafik tasarım bölümünde okuyorum. Ve orada yapmış olduğum işleri daha önce belki hiç görmemişsinizdir. Size göstereyim. Evet. Hazırsanız başlayalım buraya da. Evet. Piktogram tasarım var. Önce biz bir kurumsal kimlik yaptık. Kurumsal kimliği de bir ressama göre yaptı. Ben Margaret Kane'i seçtim. Onun için yapmış olduğum piktogram tasarımları ve logo tasarımını görüyorsunuz. Burada. Bu şekilde yapmış oldum. Daha sonra aynı çocuk kitabının arka kapağını tasarladım. Ve yanına da kendime özel bir logo yapmıştım. Burada şimdi buraya bir ayrı parantez açacağım. Burada ben tipografi tasarım dersinde bir font yaptım. Font tasarımı. Ve font tasarımını yaparken herkesin aksine ben çok eğlendim. Çünkü bence gerçekten eğlenceli bir konu. Kaan Bayram Gotik fontun adı da bu arada. Bunları yaparken çok eğlendiğim bir şey oldu. Burada yine bir billboard tasarım var. Fotoğrafını kendim çektim. Bunun fotoğraf çekim süreci, billboard yaparım süreci gerçekten eğlenceliydi. Keyif aldığım işlerden bir tanesi. Öyle söyleyeyim. Ve gerçekten işin sonucuna baktığınız zaman ben süreç odaklı değil sonuç odaklıyımdır biraz.
Sonucuna baktığımda iyiydi. Bu da yine aynı bir final ödevi için bir billboard tasarımı. Bunun fotoğrafını çekmek daha doğru zordu. Çünkü ışığını ayarlama, altına alüminyum folyo sermek, uzaydayım hissini vermek zordu. Burada işte bir timeline çalışması var. Burada bir kitap kapağı var hayvan çiftliği için. Basılsa ben alırım bence. Sizce güzel değil mi? Bence çok güzel. Tatlı bir iş olarak görüyorum. Bu şekilde söyleyeyim size. Burada yine kurumsal kimlikten diplomat zarftır, kartvizittir, başarı belgesidir. Bunlar yaptı. Yine aynı marka için Margaret Kane markası için. Burada herkes dedi ki bir ürün tasarlayacak. Ben de o ürün tasarladım. Kaan parfüm. Bunun hatta kutusunu falan yaptım. Teslim ettim. Görenler gerçek parfüm zannetti. Burada benim gururumdur bu da YouTube kanalım. YouTube kanalındaki gururum da şundandır. Çizgilerin izinde program yapmış olduğumuz Türkiye'deki en fazla çizere sahip olan program. Burada ise fotoğrafçılık kısmı var. Ben figür fotoğrafları ve portre fotoğrafları çeken bir insanım. Burada da kurgulamış olduğum, çekmiş olduğum figür fotoğraflarını görüyoruz. Bunlardan da 4 tane koymak istedim. Hatta figür sayfam da var. Dediğim gibi ama ilk iki resmi daha çok seviyorum. Umarım portfolyomu beğenmişsinizdir. Abone olup yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.